konu Almanların Almanya'daki Türkleri hapse atması. Yani Bir Türkiye saniye. anlatsın geri kalanını ben Evet. bilmiyorum. Öncelikle konuyu ben şikayetçi olan taraf ben olduğum için önce ben konuşmak isterim. Efendim öncelikle Almanya beni görüşmeye çağırdı kendisi. Ben kendisini hoş bir şekilde karşılayarak Berlin'e yolculuğa çıktım ve vardım. Kendisi kendi ülkesinde olan bir tane olaydan söz etti. Anlattığı olaya göre kendisi fabrikaları kontrole Teftiş çıktığı zaman teftiş ederken, kontrole çıkmışken bir tane Türk ustabaşının kendi tek başına bir şekilde zamanının Hitler'in ses kaydını açtığını ve dinlediğini duymuş. Bundan dolayı da benimle görüşmek istedi. Ben de gittim. Dedim ki ben kimsenin görüşüne karışamam. Onun bileceği şey uyarırsınız. Yaparsa da hapse atar bana gönderirsiniz dedim. Cezasını ben veririm burada dedim. Kendisi de dedi ki ben dedi böyle bir şeye kabul edemem. Ya bana dedi bir tane vergi gelir sağlayacaksınız dedi. Ya da dedi ben ülkemdeki bütün Türk halkını sınır dışı edeceğim dedi. Ben de dedim ki gerekirse dedim onları sınır dışı edin. Ülkeme alırım, daha çok iş imkanı sağlarım. Size de vergi vermem dedim. Bu sonuçta zorunlu bir şey değil mi efendim? Ben sonuçta gidip bir gelir kaynağı sağlamak zorunda değilim sonuçta bu arada. İspanya olarak insan katliamının Bir saniye arkadaşlar, ben bir kendimi savunayım mı önce? Sayın Almanya olarak. Ama ben tam bir bitirsem olur mu? Cümlemi bitirmek üzereyim. Tamam, Çok hızlı az bitirin kaldı. o zaman, hemen konuşalım. Birleşmiş Milletler burada Tabii efendim, ki. herkesin işi gücü var. Tabii ki. Efendim beni sınır dışı edebilirsiniz dedim. Ama kendisi de demek bana gelir sağlamıyorsunuz. Ben de ülkemdeki bütün Türkleri işsiz bırakarak hepsini hapse atmak için polis ekiplerimi yola çıkarttığını söyledi. Efendim özet geçiyorum. Bizim ülkemizdeki bir zamanlar katliam yapan çoğu zamanla zaten bildiğiniz üzere bazen olaylar çıktı, bazı çeteler çıktı vesaire diye. Almanya'sının başa gelmesi, ideolojisinin başa gelmesini isteyenler. Lakin ülkemizde bir iş sorunu var. Ben daha kendi halkımın iş sağlığını, iş güvenliğini vesaire iş imkanı sağlayamadan Türk insanları daha az paraya biz çalışırız diyerek benim insanımın işsizliğine yol açtı. Bu sadece bende değil, İngiltere'de aynı şekilde şikayetler duydum. Yani efendim kusura bakmayın, ben onları yani hapiste bir tas yemek vermek benim için daha iyidir. Neden diye diyeceksiniz. Ben onlara daha iş veremezken nasıl gidip onları Türkiye'yi gönderecek uçağı hazırlayayım, anladınız mı? Ben de size dedim ki siz bana belirli bir gelir sağlayın. Ben bunları sınır dışı edeyim. Hani bu konu bitsin. Lakin zaten Türk halkının göçebeliğini herkes biliyor. İngiltere olsun, Amerika olsun, Almanya olsun. Türk insanının göçmenliği zaten artık yetti efendim. Ayrıca bu insan katliamı falan da değildir. Biz Almanya olarak Türk insanlarının Almanya sınırından geçmesine artık izin vermiyoruz. Zaten yaklaşık bir 100.000 kadar insanı hapise gönderdik. Zaten bunlar genellikle sicili olan insanlar. Yani onun dışında herhangi bir şey yok. Konuşacaklarım bu kadar. Sayın İngiltere'ye sözü bırakıyorum. Yok İran konuşabilir ya. Ben kendi Peki. ülkemle alakalı yine bu sorunu diyecektim. Sadece bir kişi Hitler sesini açtıysa neden o kadar kişi hapse atılıyor? Bir kişi değil efendim. Siz galiba haberleri görmüyorsunuz. Yani hiç bakmamışsınız Almanya şeyine. Yani daha geçen gün iki insanın kafası kesildi. Arkada Almanya'sının bayrağı açılırken. Biz şu an bu sorunları yaşarken sizin Türklerin genellikle sadece o ustabaşı olarak değil, ben daha kaç tane Türk gördüm Almanya'sı bayrağı salladığını. Onları zaten tutukladık. Onlar içeride. O katliam, o vahşi ideolojisini savunanlar elbet bedelini öder böyle efendim. Bu Türk değil ki hangi ırk olursa olsun. Sayın İngiltere buyurun. O zaman ben sözü devrerim. Efendim yani ben Almanya'nın dediğine şahsen katılıyorum çünkü tek Türkler değil bize tüm Asya ülkeleri de olsun, Avrupa'da olsun, özellikle Amerika'da, yani Amerika zaten kendi ırkımız da ondan bir şey olmaz. Bizim ülkemizde gurbetçi sorunu çok arttı ve bu gurbetçiler yani İngiliz nüfusunu aşmaya başladı ve bu da ülke içinde siyasi, ekonomi, yani bir sürü kötü sonuçlara yol açtı. Mesela yani bizim ülkemizde mesela bir Londra'ya gelirseniz efendim %55 oranında yani mülteciler var. Bizim artık kendi nüfusumuzu biz gözlemleyemiyoruz. Silahlı soygunlar mı desem, şey mi desem yani efendim bitmez. O yüzden ben bu konuda Almanya'ya yani tam desteğimi veriyorum. Özellikle de Türklerin bu göçebeliğini cidden her ülke biliyordur. Bize aylık 100 gelir Türkiye tarafından verildiği halde tüm Türk insanlarını hapisten çıkarıp kendi ülkelerine gitmeleri açısından uçak yoluyla sevk edeceğiz. Bunun da sözünü burada tüm ülkelere veriyorum. Lakin 100 gelir gelmediği halde insanlarınız hapiste kalmaya devam edecek. Fransa benim sınırıma ordu koymuş. Bu beni biraz işkillendirdi öncelikle. Yani bu biraz beni işkillendirdi açıkçası. Bir de bu konularda sizin bahsettiğiniz Türkiye'deki işçiler konusunda bu konuda biraz haksız olduğunuzu düşünüyorum açıkçası. Sayın Almanya ve İngiltere.
Nedenini soracak olursanız çünkü zaten 1960'ta zaten siz işte istediğiniz işçiler. Hani bu bana çok saçma geldi. Hani konudan bağımsız tabii Avrupa devletlerini seviyoruz. Yanlış anlamayın ama bu konuda Türkiye'yi destekliyoruz açıkçası. Çünkü hani 1960'ta işçi isteyen sizdiniz. Şimdi de işçiler işinize yaramıyor diye atmak isteyen de sizsiniz. Hani belki adam orada düzenini kurdu. Haksız mıyım Türkiye? Hani belki orada senin halkın düzenini kurdu. Şey yaptı. Yani demem o ki ben bu konuda Türkiye'yi destekliyorum. Ama genel anlamda Avrupa'ya da hani kötü bir imaj vermek istemiyorum. Yanlış anlamayın. Daha bu ay 10.000 kaçak işçi ele geçirildi. Yani 10.000 kaçak işçi tarafından yakalanıldı Almanya polis tarafından. Bunu da burada alt yazı olarak geçmek isterim hepinize efendim. Hususi olarak şöyle bir şey söylemek istiyorum. Şu an sizin bu yaptığınız insan haklarına aykırı bir şey. Siz haksız yere işçileri böyle tutup hapiste tutamazsınız. Yalnız kaçak işçi dedik Sayın Rusya. Kaçak işçiler o konu farklı. Siz kaçak işçi demediniz ilk başta. Sadece Efendim fazla işçi konusunda hakkında biraz konuşma yaptınız. Ve kaçak işçi konusunda kaçak işçiyi zaten sizin engellemeniz gerekiyor. Kaçak işçi yüzünden gidip de Türkiye'den 100 gelir almak sizce de mantıksız değil mi? Hani gidip Türkiye'de de Suriyeli kaçak işçiler var. Adam gitsin o zaman Suriye'den para dilensin. Yani Gitsin mantıken. desin, ben para Suriye falan bana bilmiyorum. 500 Yani lira evet, versin doğru. aylık desin. Yani sizin dediğiniz çok saçmalık. O sizin ülkenizin güvenliğinin şeyi. Demek ki ülkenizin güvenliği yok. Ülkemizin güvenliği falan yok. Sadece halkımızın refahı bizim için önemli. Her ülke için öyledir. Biz halkımızda Türkler tarafından Almanya'sının propagandasının yapılmasını reddediyoruz, istemiyoruz. Biz sizi bunu zaten az Sadece önce Türkler mi söyledik. yapıyor? İtalyanlar da Yani yapabilir. şu an Almanlar da Almanların yapıyor bayağı o zaman. fazla var. Almanları da hapse Görselleri at. var. Hepsini hapse at. Tüm Almanları Evet, hapse hepsini at. hapse Onlar da atıyor. var yapıyor. dediniz. Yapan Alman halklarından insanlar zaten gerektiğince cezayı uygulanıyor. Lakin biz size burada diyoruz ki hapise atıldı. Biz bunları sınır dışı etmek istiyoruz diyorsanız ki bunların hepsi diğer ülkelere iadesi yapılsın. Ayrıca diğer ülkelerle sorun yaşamak istiyorsanız bunu da yapabiliriz. Bizim için ülkemizden çıkmaları yeter Türklerin. Peki şu anda Efendim? Alman Efendim? propagandası yapan kaç tane Efendim? Türk var sizin ülkenizde? Biz Harbiden. size kesin sayıyı nereden bilelim? Bizim daha yakalayamadığımız, İşte var bu bilmiyorsunuz. konuda. O yüzden neden tüm Abi- Türkleri hapse atmaya çalışıyorsunuz? biz yakalanan Gidip insanları bilmeden zaten tüm Türkleri hapse söyledik. nasıl atmaya çalışabilirsiniz? Söyledik. O zaman Alman propagandası yapan Almanları da bilmiyorsunuz. Onların da hepsini hapse atın. Size diyoruz Yani- ki anlamıyorsunuz. Alman propagandası yapan Türkleri tuttuk. Yani yapanları yakaladık. Yakaladığımız için zaten bunları söylüyoruz. Diyoruz ki yapan Alman halklarından da insanları tutuyoruz. Cezasını Almanya olarak veriyoruz. Anlayabiliyor musunuz buraya kadar? Tamamdır ama diğer suçu olmayan insanları neden atıyorsunuz hapse? Onu anlamadım ben. Çünkü ülkemizde Hayır. Türk işçileri istemediğimizi biz Türkiye'ye söyledik. Çözümü de söyledik. Daha mantıklı çözümü de az önce söyledik. Dedik ki bizim için Türklerin ülkemizden çıkması bizim için kesin bir çözüm. Diliyorlarsa diğer ülkelerle sorun yaşamak istiyorlarsa diğer ülkelere iadesi yapılabilir. Lakin kendi Peki, ülkelerine peki, iade bir yapılması dakika, istiyorsa kesiyorum biz ama. kendi cebimizden bunu ödemek istemiyoruz. Zaten Alman ekonomisini zor geçindiriyoruz Hı hı. Türkler yüzünden. Çalışan kaçak işçiler veya diğer ülkeler tarafından Ya da. bir şey söyleyeceğim. Tamam, bir Alman dakika, bir nüfusu dakika. 80 milyon ve sadece 4 milyonu Türk. Hani yani nasıl bir geçinememezlik bu hani. Bir Biz de aylık 4 milyon- 100 gelir istiyorsunuz. Sadece 4 milyon Türk için. Aylık 100 gelir değil. Gidip bakabilirsiniz Biz de Google'da. 100 gelir alırız. Bizim ülkemizdeki insanlar işte bizim ülkemize sizin insanlarınızı göndeririz. Daha sonra bunu iade ederiz. O zaman şöyle yapın. Efendim? Onlar size para versin. Siz de onlara manpower verin trade'de. Daha mantıklı. Manpower ne alaka? Pardon da yanlış anlamayın. Biz neden askerlerimizi ona veriyoruz? İnsan gücü veriyorum dedin az önce. Sen değil Haksız insanların mıyım ne? arkadaşlar? 4 milyon insan gücü vermen gerek. Yani 4 milyon adam mu? sana O para zaman veriyorsa bak beni şeyde destekledi. Fransa'da yani ki adama insan gücü vereceğini iddia etti. Adam sana para veriyorsa sen de o zaman adama insan gücü ver. Tamam, Madem uçak için para vermek istemiyorsunuz, Fransa'da kabul ederse Fransa üzerinden İspanya'ya gitsin tüm Türkler. İspanya'dan da gemilerle Türkiye'ye geçsinler. biz Fransa'ya geçtikten sonra zaten tüm Türkler bizim için bir sorun teşkil etmiyor. Sayın Fransa'da kabul ederse. Olur ya. Tamam o zaman kadar yani. Ya bence de konu çözülmüştür. Türkler Bence de. 30 gün içinde Fransa'dan geçerek İspanya'ya, İspanya'dan da gemiyle Türkiye'ye geçsin, olay bitsin. Bu arada ben direkt benim ülkemdeki özellikle Afganistan, İran, Pakistan ve Türkiye'nin gurbetçilerine veya mültecilerine kaçak girenlere özellikle mecbur efendim türlü ideoloji değişimleri, din değişimleri uygulayacağım. Ben kendi yöntemlerimizi uyguluyoruz biz kendi ülkemizde, haberiniz olsun yani. Başka dine mensup olmak istemeyenleri de zorla yapamazsınız efendim. Efendim benim ülkeme kaçak giriyorsa bunlara katlanmak zorunda. Ya kaçak girecekse hapse atın. İşte efendim hapse Efendim, atıp bu zaten dediğiniz öyle şey yapacağız. İnsanlık dışı bir muamele değil mi? Biz Yani. Dinde efendim zorlama, dinde zorlama sonuçta. Asimilasyon dediğiniz
bahsettiğiniz şey Evet. 1400'lerden Dünyada dinle kalma. zorlama diye Başka bir konu yoksa Tamam, dağılabiliriz. sağ Ayrıca bunu buradan ilan ediyoruz. Ben Almanya olarak konuşuyorum. Türkiye ile tüm ilişkilerimizi askıya aldık şu anda. Tüm dünya üzerinde bunu söylemek istiyorum. Herkesin haberi olsun. İyi günler dilerim. İyi günler. İyi günler. Merhaba Sayın Çin, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Görüyorum ki bana birkaç belge göndermişsiniz. Onun hakkında konuşmak istiyorum. Evet. Rejiminiz değişmiş galiba. Antikomünistler darbe yaparak anarşi geldi. Evet. Ne tür bir anlaşma yapmak istiyorsunuz? Onun hakkında bir konuşalım. Efendim şu an biz zaten müttefikiz. Nasıl müttefikiz? İran, Türkiye, İspanya olarak. Ama şu an Evet. benimle değilsiniz. Kabul etmiyorsunuz çünkü. Benim haberim yoktur şu anda. Tayvan'la savaştasınız ama. Efendim biz de o yüzden dedik. Petrol almak istiyoruz sizden. Ne kadar bir petrol istiyorsunuz? 10 litre. 10 litreye karşı ne vereceksiniz? 100 gelir. Tamam, kabul ediyorum. Siz gönderin teklifinizi, ben imzalayayım. Gönderirim. Tamamdır. İyi günler o zaman. Ben kendi başkentime İyi günler. çekileyim. Çin'le Evet, bir görüşme biz Çin'le yapıyordum da. Çin'le müttefikliği imzaladık. Onu söylemeyi, onu haber vermeyi unuttuk. Ben de onunla Çin'le biz, konuşuyordum. Çin'le biz müttefikliği imzaladık. Haberiniz olsun. Şu anda Çin Tayvan'la savaş ilan etti. Bunun herhangi bir kimsenin haberi var mı bu konuda? Benim Çin'in Kim? Beyler çaktırmayın. Ya, Aynen, biz görmedik, duymadık. Görmedik, Onlar duymadık, saldırmış. bilmiyoruz. Onlar saldırmıştır önce. Her şey kesin Çin hakkıdır bu arada. Şu an ben o konuda hiçbir şey bilmiyorum. Bak, Çin yaptıysa vardır bir bildiği. Hocam bu arada Çin Uygur Türkleri konusunda konuştuk mu? Ne konuşmuştuk Uygur Konuştuk. Türkler hakkında? Ben yoktum. Efendim, biliyorsunuz ki Çin'in Kırgızistan ve Kazakistan taraflarındaki Uygur Türklerini normalde kendilerini topladıkları ve yaptığı asimilasyonlardan dolayı zorluk yaşıyorlardı. İttifak olurken de bunu konuşmuştuk kendileriyle. İşte Uygur Evet. Türklerinin yaşaması için bağımsızlık şey yapın gibisinden. zulmü bitirin. Sadece zulmü Evet, bitirin. evet, zulmü bitirin. İşte Zulmü bağımsızlık dediğim de o şekilde bitirelim yani, demişti rahat zaten bırakın. Sayın Çin. Ha, Sayın tamamdır Çin o zaman. zaten demişti. Biz zulmü bitireceğimizi söylemişti zaten. Haksız mıyım Çin? Tasdikleyin Bu beni. arada Sayın Çin, Evet, bitiririz, isterseniz Uygur Türklerine Tacikistan ya da Pakistan üstünden İran'a gönderip bizi de Türkiye'ye tekrardan iade edebiliriz. Daha İsterseniz Kazakistan'da rahat falan bir da şey. durabilir ya. Benlik hiç... onlar da Türk devletleri sonuçta. Efendim fakat şimdilik Sayın Rusya size de uzun zamandır demiyorum da aklıma şimdilik geldi. Ukrayna hakkında ne düşünüyorsunuz? Ya şu an Ukrayna Amerika ile de görüştüm ben bu konu hakkında. Amerika diyor şu anda ben herhangi bir saldırı yönünde herhangi bir şey düşünmüyorum. Tarafsız kalmayı düşünüyorum. Avrupa'yı savunma konusunda düşünüyorum dedi. Dünyada Beyler barış çok dedi. zekice bir hareket geldi. Çok zekice bir hareket geldi aklıma. Bu Yapabilir arada miyim? bir dakika lütfen. Bu arada haberiniz olsun Ukrayna Birleşik Krallığa bir tane üs satmış. Aynen. Yani Ama, Ukrayna evet, İngilizlerle Ukrayna müttefik Birleşik olmuş. Onu Ukrayna gördüm. İngilizlerle Evet, müttefik O olmuş. üssü gördüm ben. Benim zaten hemen Kırım'ın dibinde. Penişes eyaletini. Beyler aklıma harika bir plan geldi. Fransa'yı kendimize katacağım az sonra. Bu arada Avrupa'daki Türkler gücümüz hakkında güçlenirse bu arada harbiden bizim için çok daha iyi olur. şu anda Arkadaşlar. ekonomik yatırım sadece ekonomik. Ben kendi başkentime geçiyorum. Ufak bir işim var. Hemen geleceğim. Ben Bu de arada Amerika'ya Fransa zaten %100 söyledim. Amerika'ya dedim ki ben şu an Ukrayna'ya herhangi bir saldırı düzenlemeyeceğim. Amerika dedi herhangi bir saldırı düzenlemediğiniz sürece ben sizin arkanızdayım, sizi sürekli savunacağım dedi. Bir de efendim bu arada Fransa bence kesinlikle kabul edecektir. Çünkü o Türklere karşı yaptığı hareket çok iyi bir harekettir. Bence kabul edecektir. Sizlerin Almanya'nın savunması- yaptığı hareket çok kötü bir hareket. Kendisi zaten zalim. Almanya kınamamız böyle- gerek. Az önceki toplantıda. Evet, Birleşmiş Milletler. Az önceki toplantıda kendileri olayı anlattığında çok yanlış anlattılar yani efendim. Bunu söyleyeyim. Yani siz biliyorsunuz zaten olayın ne olduğunu tam olarak. Efendim normalde onun dediğine göre dediği gibi işte bana 100 gelir verirseniz uçak masraflarını karşıladık şeyleri gönderirim derim dedi. Normalde bana 100 gelir veriyor musun vermiyor musun diye sordu. Ben de vermiyorum, askerlerimi alabilirim dedim kendi başıma. O da hepsini tutukluyorum dedi. Hanım 4 milyon insana karşı 100 gelir. Bir de Dakika dünyanın böyle- en büyük ekonomilerinden bile. Evet efendim şöyle ben şundan dolayı vermedim. Böyle çok böyle anlattığım şekle göre de belli oluyordur zaten herhalde. Çok saldırgan bir tutum şey yaptı. Bildiğin tehdit eder gibi konuştu beni. Arkadaşlar Fransa'yı müttefik almış bulunmaktayız. Fransa Hoş bu geldiniz. olaylarında yaptığınız delikanlılık çok iyi bir hareketti. Şunu unutmayınız. Sen Türkiye'yi İngilizlerin bilmiyorsun şu an ama yaptığına bakar mısın? Sömürgecilik faaliyetleri. sen Gelin
Evet. Oo, Cezayir'e ve Mısır'a savaş mı ilan etmiş? Efendim öncelikle bir de savaş kurallarına göre herkesin bütün dünya tarafından bir görüş alınması lazım değil miydi? Birleşmiş Milletler herkes.